Merhabalar, yay ve yükselen burcu yay olan dostlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz 20 Mart haftasına ve 21 Mart'ta 0 derece Koç burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Derece olarak çok önemli. Ekinoksun ilk günü olduğu için önemli ve bu burçlarda 20 Nisan'dan itibaren tutulmalar yaşayacağımız için daha da önemli bir durum. Yani bu yeni ay çok önemli. Önümüzdeki çünkü uzun vadede ki süreçlerde gündemimize sık sık gelecek bir yeni ay olacak. Şimdi yaylar için olumlu gelişmeler getirebileceğini söyleyebilirim. Ateş elementi 5. evinizde ve 5. ev dinamiklerini hayatınızda aktif bir şekilde gündeminize taşıyacak. Bunlar sırasıyla mesela bir de sizin tabii doğum haritanızdaki bulunan derecelerle özellikle 0 ila 5 derece aralığında yükseleni, güneşi veya herhangi bir yerleşimi olan bir yaysanız bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz ve aynı zamanda yeni ayın etkileri de 6 Nisan'da yaşayacağımız bir terazi dolunayı var. O zamana kadar daha böyle güçlü şekilde daha görünür şekilde aslında gündemimizde olacak. 5. ev genellikle kişinin bakış açısı, sanatsal ve ruhsal yetenekleri, becerileri, hobileri, aşk hayatı, çocukları, hayata bakışı, biraz daha nerelerde ne kadar risk alabilirim açısından değerlendirirsek eğer, tabii bunlar yaş, doğum yılına göre mutlaka değişiklik gösterecektir. Ama sırasıyla şöyle sıralayabiliriz. Mesela aşk hayatı bu evden sorulur. Genellikle kişinin duygusal ilişkileri, işte heyecanı diyelim, bu alanda işaret edildiği için burada yeni bazı aşkla ilgili gönül bağını güçlendiren enerjiler aktif edecektir. Dolayısıyla böyle bir durumu yaşamak çok büyük bir olasılık. Diğer yandan yani ikinci olarak da çocuklarla çok ilişkilidir. Çocuklarımız, var olan çocuklarımız belki de çocuğu olmayan bir yaysınız ama çocuklara olan bakış açısı, onların hayatları, belki onlarla ilgili farklı gelişmeler, projeler veya ilgi alanı, eğitim olur, sanatsal olur, her anlamda bunları gündemimize getirir ama çocuklarla ilgili gündemimizin daha yoğun olacağı bir süreç olacak. Diğer taraftan bizim için biraz daha piyasalar dediğimiz mesela finansal göstergeler, biraz işte borsayla, altınla vesaire gibi diğer yatırım araçlarıyla eğer ilgilenen bir yaysanız, evet burası yani bu tür gündemlerin daha fazla ilginizi çekeceği, buraya daha çok çekileceğiniz bir süreç olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda dediğim gibi burası yaratıcılıkla çok ilgilidir. Hayatın biraz daha keyifli, daha eğlenceli bir alanı olduğu için de o yüzden hem zaten aşkla da ifade edilir ve çocuklarla, aynı zamanda tabii para ve şansa dayalı paralar dediğimiz alan. Evet, şimdi uyarım var burada tabii. Buradan Mars İkizler Burcu'nda buraya bir dik açı yapıyor ve 25 Mart'a kadar da Mars burada olacak. Çünkü 25 Mart'tan sonra artık Yengeç Burcu'na geçiyor ve sizin ilişkiler evinizde Mars uzun bir süredir buradaydı. Dolayısıyla bu sizin ilişkilerinize yansıyan bir durumla ilgili olabilme ihtimali var açıkçası. Bu belki iş, belki ortak bir iş, belki eşiniz, belki partneriniz, buna bağlı konular ve o aralarda bir takım işte karşı fikirler, anlaşmazlıklar yaşadıysanız diyelim ki Mars bunları yaşatmış olabilir. Uzun 8 aydır çünkü ilişkiler evinizde, yükselen yaylar özellikle ilişkilerde bu anlamda biraz daha fazla mücadele vermiş olabilir. Şimdi bu yeni ayın aldığı sert, burada hani Mars'tan sert etkisi burada bir takım bir şeylere tam böyle karar verme aşamasındayken, dediğim gibi çok geniş bir alan, her şey olabilir. Bu doğum haritanızla çok ilgili. Burada böyle bir aksi durum söz konusu olabilir. Bir karşı fikir olabilir. Hayatınızın her anlamında bunu düşünebilirsiniz. 25'inden sonra biraz daha rahat bir süreç başlıyor sizin için. Çünkü artık Mars burayı terk edecek. Yengeç burcuna geçiyor ve sizin için
ilişkilerle ilgili böyle bir zorlu süreç varsa bunu aslında geride bıraktığınızı söyleyebilirim. Şimdi diğer yandan yeni ayın hem bu haftaya hem de 6 Nisan'a kadar olan sürecinde mesela güzel de açıları var. Mesela güzel olan şu: Venüs, Kuzey düğüm, Boğa burcunda. Bunlar sizin mesela işle ilgili konular, diyelim ki çalışma koşullarınız, belki bir iş hayatınız var. Oralarda biraz daha iyileştirici sonuçlar getirir. Diğer yandan güzellik, estetik gibi konular burada biraz daha ön plana çıkabilir. Bakımlar, sağlık açısından hani medikal astroloji olarak baktığımızda belki biraz hani bir fiziksel yenilik, bir değişim olabilir. Böyle niyetleriniz varsa eğer güzel de bir süreçti. Çünkü Venüs burada olduğu kadar güçlüdür. Aynı zamanda kuzey düğümle. Burada hem kendi sağlığınıza hani fiziksel sağlığınıza, ruhsal sağlığınıza da aslında katkı sağlayacak bir alanda. Aynı zamanda eğer çalışıyorsanız mesela iş arkadaşları, birlikte çalışılan işte ekip projeleri mesela onlarda da olumlu etkilerin olduğunu söyleyebilirim. Hele ki toprak elementinde mesela haritanızda diyelim Oğlak'ta, Başak'ta, Boğa'da yerleşimleriniz belki var. İşte bu Venüs'ün ve kuzey düğümün aynı zamanda Uranüs de oradan geçiyor. Bunu da unutmayalım. Zaten burada radikal, marjinal yenilik ve değişimler yaptırıyordur size. Uzun da bir süre hala etkili olacak. Bu alanda mesela parada, kariyerde de destekleyici ve güzel gelişmeler getirebilir. Yani sonuç olarak bu yeni ay aslında yay burçları için olumlu, daha sonuçlandırıcı, biraz daha bilinçlendirici. Biraz mesela bu saymış olduğum konularda çok düşünmeden böyle gözü kara hani hareketler yapıyor olabilirsiniz. Orada kendinizi kontrol altına almanız doğru olabilir. Özellikle para ile ilgili konularda burada daha temkinli olun, daha sakin olun. Burayı Koç yönetiyor, Merkür burada çok hızlı kararlar vermek, ani böyle hareketlere geçmek doğru olmayabilir. Sizin için özellikle hafta sonundan itibaren yani 25'inden sonraki günlerde bu bahsetmiş olduğum o günlük rutinleriniz, sağlığınız gibi, işle ilgili konular gibi alanlar belki de yanınızda çalışanlar da olabilir. Buralar daha fazla sizin gündeminizde olacak sevgili yaylar. Umarım güzel bir hafta ve güzel bir süreç geçirirsiniz. Hoşça kalın.